Herkese selam, tarifime hoş geldiniz. Daha önce hiç cheesecake yapmamış biriyseniz bu videomu adım adım izleyerek tadı enfes bir cheesecake ortaya çıkaracağınızdan emin olabilirsiniz. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden kolay gelsin. Kreması için 2 kutu 300 gramlık labne, 1,5 su bardağı şeker, yarım su bardağı un, 4 yumurta, 1 çimdik tuz, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı nişasta. Tabanı için 2 paket yulaflı bisküvi, 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Sosu için 3 su bardağı doğranmış çilek, 1 çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı soğuk suda açılmış nişasta, yarım bardak ılık su. İlk öncelikle kelepçeli kalıbıma fırın kağıdımı yerleştiriyorum. Bu adım önemli çünkü kalıbımızın tabanı yağlı olduğu için akma yapacaktır. Böylelikle engellemiş olacaksınız. Kenarlardaki fazla gelen yağlı kağıdımı fırında yanmaması için kesiyorum. Tatlının alt tabanı için bisküviyi iyice ufaltmamız gerekiyor. Hem tabanın çatlamaması hem de düzgün bir görüntü sağlayabilmek için. Gördüğünüz gibi bisküviler alt tabanım için hazır hale geldi. Erittiğim tereyağını kaşık yardımıyla bisküviyle karıştırıyorum. Burada iyice karıştırıp tereyağını eşit bir şekilde bölmek önemli. Harcımı kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Daha sonra bardağın alt kısmıyla sabitlenmesi için bastıracağım. Burada tabanı piştikten sonra parçalanmaması için sert bir zemin elde etmemiz çok önemli. Öncelikle bütün kuru malzemelerimi kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra oda sıcaklığındaki labnemi ekleyip karıştırıyorum. Cheesecake'in en önemli püf noktası labnenin ve yumurtanın oda sıcaklığında olması. Böylece karışımı pişirirken içindeki unun topaklanmamasını sağlamış oluyoruz. Karışımın eşit dağıldığına emin olduktan sonra teker teker yumurtalarımı ekliyorum. 3-4 dakika boyunca yumurta iyice karışana kadar çırpıyorum. Harcımı hazırladığım tabana döküyorum. İkinci püf noktamız olan karışımı döktükten sonra gördüğünüz şekilde birkaç kez içinde hava kabarcığı kalmaması ve çatlamaması için tezgaha vuruyorum. Hazırladığımız harcı 40 ve 60 dakika arası önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına yolluyoruz. 45 dakikanın ardından cheesecake'imiz pişti. Gördüğünüz gibi yanları sabit, ortası hareket eden bir kıvamda oldu. Siz de bu şekilde piştiğini anlayabilirsiniz. Bu aşamada cheesecake'imizin üzerine sosumuzu koymadan 1 saat dinlendiriyoruz. Cheesecake'imizin çatlamaması için buzdolabına koymamamız gerekiyor. Cheesecake'imizin sosunu hazırlamaya geçiyoruz. 3 su bardağı kesilmiş çileğimi tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı şeker, yarım bardak ılık su ve son olarak soğuk suda açtığımız yarım tatlı kaşığı nişastayı alıp karıştırıp ocağa gönderiyoruz. 15 dakika boyunca orta ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz. Pişirdiğiniz çilek sosunu dilerseniz blenderdan geçirip sos halinde, isterseniz pişirdikten sonraki parçalı halini cheesecake'in üzerinde kullanabilirsiniz. 15 dakikanın ardından çilekli sosumuz hazır. Oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirdiğimiz cheesecake'in üzerine sosumuzu döküp buzdolabına gönderiyoruz. En az 1 saatte bu şekilde beklemesi gerekiyor. 1 saatin ardından cheesecake'imiz hazır hale geldi. Bu aşamada kalıptan kolay ayrılabilmesi ve dağılmaması için küçük bir bıçak yardımıyla yan taraflarını kalıptan sıyırıyoruz. Kalıptan çıkardığımız tatlımızın düzgün bir şekilde kesebilmek için bıçağımızı sıcak suda ıslatmamız yeterli. Sosu, kreması ve alt tabanıyla inanılmaz güzel bir kıvamı var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de yaptıktan sonra beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun.